Misafir olarak gittiği evdeki çocukları vahşice katletti. Kendisine sorulduğunda ise şunları söyledi. Moralim bozuktu ve öldürdüm. Bolvadin canavarı dosyası başlıyor. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, likelamayı ve tabii ki hype'lamayı unutmayın. İyi seyirler. Yıl 1997, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleşen olaya gidiyoruz. Olayın merkezinde 30 yaşında amcasını ziyarete giden Üzeyir Balcı bulunuyor. Peki olay nasıl gerçekleşti? Olaydan yaklaşık bir hafta önce Üzeyir Balcı'nın amcası Bayram Balcı, Bolvadin'e bağlı Karaağlar köyüne ziyarete Sakızcı ailesine gidiyor. Çünkü zaten yakınen akrabalar. Ve bu ziyaret sırasında küçük kızları Rukiye de yanlarında. Rukiye ile Sakızcı ailesinin küçük oğlu Süleyman çok iyi anlaşıyorlar. Bayram Balcı ve ailesi kendi memleketlerine yani Bolvadin'e dönmek üzereyken Süleyman lütfen beni de götürün, ben de gelmek istiyorum, Rukiye'yi çok seviyorum gibi şirinlikler yapıyor ve ailesi de tamam diyor Süleyman, gidebilirsin ve amcasıyla beraber Bolvadin'e Süleyman da gidiyor. Bolvadin'e ailenin dönmesiyle birlikte Süleyman ve Rukiye ev içerisinde oynuyorlar, beraber işte bir şeyler yapıyorlar, eve yardım ediyorlar. Ev neşeli bir hal alıyor aslında ve ev hareketleniyor birdenbire. Çünkü Süleyman çok neşeli bir çocuk ve Rukiye ile çok iyi anlaşıyorlar. Derken bir gün Bayram Balcı'ya telefon geliyor. Arayan Üzeyir Balcı'ydı ve karakoldan Bayram Balcı'ya ulaşıyor ve onun bir an önce karakola gelmesini ve başında bir problem olduğunu söylüyor. Ve Bayram Balcı yeğeninin yanına karakola gidiyor ve yanında da 50 milyon lira para götürüyor. Çünkü bir para muhabbetinden dolayı karakolluk olmuş kendisi. Daha sonra Üzeyir Balcı Bayram Balcı'nın evine tekrar geliyor. Bayram Balcı'nın evine geldikten sonra tabii bazı detaylar konuşuluyor. Üzeyir Balcı zaten evli ve çocuklu ve yakalandığı yani polisin onu yakaladığı yer başka bir yer. Emirdağ denilen bir ilçe ve Emirdağ'da başka bir kadınla beraber yakalanıyor. Artık ne oldu, ne suça karıştı bilmiyoruz. 50 milyon lira da amcasından para alıyor. Sonrasında Bayram Balcı'nın evinde Üzeyir Balcı bir süre kalıyor. Bayram Balcı bir süre sonra onu kahvehaneye çağırıyor. Karşısına oturtuyor. Diyor ki Üzeyir, çocuklarının yanına git. Seni ailen bekliyor. Lütfen böyle yapma. Kendine çeki düzen ver diyor. Bu nasihatlere Üzeyir Balcı çok karşılık vermiyor ve dalgın bir şekilde geçiştiriyor. O gece yemek yeniyor ve yatılıyor, uyunuyor. Ertesi sabah oluyor. Bayram Balcı işe gitmek için evden ayrılıyor. Ve Şahender Balcı'yla çocuklar ve Üzeyir Avcı evde. Daha sonra Şahender Avcı da komşusuna gitmek üzere evden ayrılıyor. Ve bu sırada Üzeyir Balcı evde 10 yaşında ve 13 yaşında bulunan Süleyman Sakızcı ve 13 yaşındaki Rukiye Balcı ile aynı evde kalıyor. Rukiye Balcı Üzeyir Balcı'dan rahatsız aslında ve ona sen gitsen artık ne işin var burada diyor. Üzeyir Balcı ise ona verilen ifadelere göre pis pis gülüyor. Üzeyir Balcı'nın pis pis gülmesi ve Rukiye'nin bu durumdan rahatsız olması üzerinden bir bakacak olursak. Rukiye aslında onu istemediğini belli ediyor. Ve burada aslında biz şunu görüyoruz. Benlik yapısı zayıf olan kişilerde en ufak bir reddedilme, bir istenilmeme gibi durumlar kendi tarafında hissettiğinde bir öfke patlaması ya anlık yaşayabiliyor ya daha sonrasında bunu içerisinde büyütüp bir anda bir tetiklenmeyle bu öfke patlaması daha sonra ortaya çıkabiliyor. Gelelim olay anına. Üzeyir Balcı, Süleyman Sakızcı ve Rukiye Balcı ile beraber aynı evdeyken Rukiye başka bir odada yatıyor. Süleyman oturma odasında televizyon izliyor ve Üzeyir Balcı da orada. Üzeyir Balcı bir süre sonra mutfağa gidiyor ve elinde bir bıçakla geri dönüyor. Süleyman ilk önce ne olduğunu anlam veremiyor ve birdenbire Üzeyir Balcı Süleyman'ın üstüne atlıyor. Onun orada boğazını keserek katlediyor. Burayı yani kurbanlık koyun gibi kesmiş. Ve bu kez Rukiye'nin odasına yöneliyor.
Fakat Rukiye'nin odasına yönelirken bıçağın yanına bir de satır alıyor ve daha sonra kapıdan girer girmez Rukiye'nin üstüne atlıyor. Rukiye kurtulmaya çalışıyor canavliyle ama Üzeyir Balcı buna izin vermiyor. Onu da orada bıçaklayarak öldürdüğünü düşünüyor. Ama Rukiye aslında orada ölmüyor. Ama Üzeyir Balcı onun öldüğünü düşünerek üstüne bir battaniye örtüyor. Sonra içeriye gidiyor, Süleyman'ın üstüne bir battaniye örtüyor. Bunlar aynen buraya battaniye örtmüş. Kızı bir çektim böyle kızım. Çocuk sesi ya. Küçük çocuğun sesi duymuş galiba keserken boğazını. Şimdi burada öncelikle Süleyman'ı öldürüyor. Çünkü Süleyman belki bir erkek. Evet küçük ama yine de bir erkek, daha hızlı kaçabilir. Belki karşı koyabilir, bağırabilir, yardım çağırabilir gibi bir düşünceyle ilk önce Süleyman'a yönelmiş olabilir. Sonradan Rukiye'ye yöneliyor olması, tabii bunu bilmiyoruz ama belki bir istismar düşüncesi de olabilir. Bunu bilmemekle beraber. Bunların hepsi bir ihtimal. Ama neticede Rukiye'yi de orada öldürdüğünü düşünerek oradan ayrılıyor. Ve tabii ki zaten Rukiye bir süre sonra da hastanede hayatını kaybedecek. Burada elinde bıçak varken bir de satır alıyor. Peki bıçak varken neden satır alıyor? Çünkü aslında işini şansa bırakmamak istiyor. Çünkü amaç belli. Onları orada öldürmek. Amaç öldürmek ve biz burada afektif patlama dediğimiz, yani duygusal patlamayı da görüyoruz. Yani birini öldürüyor, aynı hışımla gidiyor bir başkasını arka arkaya öldürüyor. Yani duygusal olarak artık bir patlama yaşıyor orada. Bir birikmişlik olduğu da besbelli. Bu daha önceki psikolojik problemlerinden ya da kendisinin kişisel problemlerinden olabilir ama herhangi bir tetikleyici bir durumda tabii ki olabilir. Üzerindeki elbiseleri çıkardıktan sonra bu sefer evi aramaya başlıyor. Evin içerisinde altın, para, değerli bir şeyler aramaya başlıyor. Evin içerisinde çok fazla değerli bir şey bulamadığı için bakıyor amcasının sigarası var ve amcasının sigara paketini alıyor ve sigarasını içmeye başlıyor. O sırada amcası Bayram Balcı da eve doğru gelmeye başlıyor. Bayram Balcı adım adım merdivenleri çıkarken kapıda Üzeyir Balcı ile karşılaşıyor. Üzeyir Balcı panik halde Bayram Balcı'yı eve sokmamaya çalışıyor. Daha kapıya ayağımı daha atmadan böyle. Suratıma imzadı. O anda ben onu tuttum. Burada yani esas şey ettik. Çemesine falan vurdum ben burada. Ne bırakmak istiyorum oğlum? Ne demek istiyorum lan? Bu ne? Çünkü bir aramızda bir şey yok ki. İşte amca özür dilerim. Sen bin aşağı inelim. Sana anlatacaklarım var. Amca diyor gel bahçede seninle bir şey konuşacağım. Gel şunu yapacağım, gel bunu yapacağım. İçeri girme, boş ver gibi şeyler söylüyor. Ama Bayram Balcı ısrarla eve girmek istiyor. Çünkü artık bir şeylerden şüphelenmeye başlıyor. Bu noktada Üzeyir Balcı kendisini bir anda tuvalete atıyor. Ve tuvaletin küçük camından kaçmayı deniyor. Bir tuvalete gideyim. Tuvalet burası. Bu. Şimdi anlıyorum ki tuvalette kaçış yolu aramış. Ama bakıyor ki küçük ve oradan geçemeyeceğini anlıyor. Geçemeyeceğini anladıktan sonra dolaşıyor ve arka balkondan atlıyor. Bayram Balcı bu atlayışı görüyor ve Üzeyir Balcı'nın kaçtığına anlam veremiyor. Ama bir süre sonra aslında Bayram Balcı acı gerçekleri görüyor. Arkadaşlar burada ağır bir cinayet, bir vahşet oluyor ve bir taraftan da Üzeyir Balcı altın arıyor, işte oturuyor, sigara içiyor, üstünü değişiyor. Bir taraftan da normal bir hayatı dönmeye çalışıyor. Burada biz şunu görüyoruz. Burada aslında bir duygusal kopuş var. Normalde böyle bir şok anında kişiden dona kalması beklenir. Ama Üzeyir Balcı dona kalmıyor. Eşyaları arıyor, bir şey bulmaya çalışıyor, olmuyor. Sonra amcası geliyor, onu uzaklaştırıyor ve kaçıyor. Burada biz daha çok duygusal ayrışmayı görüyoruz. Yani kişi yaptıklarının sonuçlarını hissedecek durumda değil. O anki şokla eylemlerine devam ediyor. Yani duygusal olarak kendisinden ayrışmış durumda. Ve bu yüzden de zaten kendisinden beklenen üzgün olma ya da dona kalma gibi belirtiler göstermiyor. Bayram Balcı, Üzeyir Balcı kaçtıktan sonra odalara yöneliyor ve battaniyenin altında yatan çocuğunu görüyor. Onun uyuyabileceğini aslında ilk etapta düşünüyor ve battaniyeyi kaldırdığında ilk önce
Süleyman Sakızcı'nın boğazının kesildiğini görüyor. Dehşet içerisinde diğer odalara gidiyor ve eşinin de hatta aynı durumu yaşamış olabileceği düşüncesi aklına geliyor. Ama orada Rukiye'yi görüyor bu sefer. Ve tüm bu olayların ardından hemen bir hışımla polisi arıyor ve polisin yanına gidiyor. Polis hemen Üzeyir Balcı'yı aramaya başlıyor. Üzeyir Balcı olay anından itibaren izine rastlanmıyor. Hatta ablasının bulunduğu köye dahi gidiliyor. Görmedik. Keşke görsek biz teslim edecek zaten. Görsek aklı gelse yanımıza. Elimize bir geçse onu biz teslim edecek. Ve düşünülen şu ki Üzeyir Balcı dağlık alanlarda gününü geçiriyor ve sadece yatmaya şehre ya da ilçeye iniyor. Ama izine henüz rastlanmış değil. Yapılan araştırmalar en sonunda sonuç veriyor ve Üzeyir Balcı Denizli'de yakalanıyor. Yakalandığında ise üzerinde 2 adet bıçak ve bir tüfek bulunuyor. Üzeyir Balcı yakalandıktan sonra ilk olarak şunu söylüyor. Yakalanmasaydım eşimi ve kayınvalidemi de öldürecektim diyor. Sebebi kayınvalidem, eşim olduğu için bunları da ben öldürmeye kesin kafaya koydum. Ben oğlum okuldan devlet gitmek gördüm inşaatta. O şekilde vazgeçtim. Olay gününü anlatırken misafir odasında otururken kendi kendine düşünmeye başladığını ve moralinin bozulduğunu söylüyor. Ve moralim bozuldu, bir adet viski içtim ve ne olduysa ondan sonra oldu, gittim çocukları öldürdüm diyor. Abi 17 sıralarında amcamın misafir odasında oturuyordum. Böyle hayatımı bir inceleme yaptım. Moralim tekrar bozuldu. Cinnet içmeye başladım. Amcamın viskisi vardı, ondan bir miktar aldım. Ondan sonra bu olaylar oldu. Hayatı sorguladım, moralim bozuktu, bir kadeh viski içtim ve öldürdüm ifadesi aslında bir saçmalık. Çünkü morali bozulan her insan cinayet işleseydi sanırım yeryüzünde insan kalmazdı. Bir kişinin morali bozuk olabilir, evet, depresif olabilir ama biz bu tür durumlarda saldırganlık davranışı beklemek yerine daha çok içe çekilme ya da içe kapanma bekleriz. Veya daha fazla sosyalleşme ihtimali görürüz. Ama bunlarda moralim bozuldu ve onları öldürdüm diyeni ben ilk defa görüyorum. Bu hikayede gördüğümüz şey aslında daha çok kendisi dahil herkesle ve hayatta problemi olan birinin masum insanların hayatına nasıl katlettiğine şahit olduk. Ve kendisinin problemlerini aşamamış birinin nasıl Bolvadin canavarı lakabını aldığını gördük. Bıçakla boğazına kestim. Ondan sonra amcamın kızı Rukiye Balcı'yı öldürdüm. Şimdi buradaki sonuç kısmında dediğim gibi bir canavar yaratıldı kendisi tarafından. Hatta ve hatta annesini yani kayınvalidesini ve eşini dahi öldürecek kadar nefretle dolu bir canavar. Ama gözünün önüne kendi oğlu geldiğinde adım dahi atmaktan vazgeçiyor. Peki kendi çocuğu bu kadar değerliyken bir başkasının çocuğu bu kadar değersiz miydi? İşte Bolvadin canavarının hikayesi tam olarak da bu. Kendi hayatını önceliklendiren ve kendisinin istemediği durumlar olduğunda, kendisinin reddedildiğinde veya kendi moralinin bozuk olduğunda suçu dünyaya atan bir canavar. Ve kendi içindeki bu sapkınlıkları, bu problemleri, acısını masum insanlardan çıkarmaya çalışan bir insan. Unutulmamalı ki kendi probleminin çözümünü bir başkalarını yok etmekte bulan bir insan zaten hiç insan olmamıştır. Peki siz Bolvadin canavarı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Tek tek okumak istiyorum. Yorumlarda buluşalım.